Bayram kardeşim, aleykümselam. Mikael kardeşim, hoş gelmişsin. Aleykümselam. Aleykümselam. Felix kardeşim. Привет. Или как надо сказать? Здравствуйте. Evet. Arkadaşlar nasılsınız? Selam selam. Aleykümselam. Felix kardeşim. Cevat Özdemir kardeşim. Cevat kardeşim sen bir yorumda hatta bana yorumunu mu yoksa e-mailini mi ne görmüştüm? Ben sana hatırlıyorum ismini. Ben sana bak e-mailim sende vardır. Ben genelde bu yayınlarda hani bu konularla alakalı böyle meşgul olup da yazılanlara okuyamamazlık yapmak istemediğimden dolayı genelde bu gibi şeyleri ben e-mailime yaz. Tamam mı? Ben unutmayayım. Senin istediğin konu hakkında da ben sana hatta video olarak paylaşırım. Diğer arkadaşlar da faydalanırlar. Tamam mı? Benim e-mailime yaz. Bak hatta e-mailimi ben yazıp yukarıya sabitleyeyim. Tamam mı? Ne olmuş olsun? Sadece sen değil, diğer arkadaşlar da faydalanmış olsun. Bunu ben yukarıya sabitliyorum. Tamam mı? Bu e-mail'e sen ne hakkında ne istiyorsan bana yazabilirsin, açıklayabilirsin. Ben sana o konuyla alakalı bildiğim bilgileri ben sana o konuyla alakalı video olarak paylaşacağım. Sana özel ama diğer arkadaşlar da izlesinler, faydalansınlar yani. Ben de iyiyim. Bayram kardeşim ya. Ne olsun? Uğraşıyoruz. Bugün biliyorsun pazar. Yine oraya buraya koşturduk anca eve gelebildim de. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Eyvallah Cevat kardeşim ya. İnsan inşallah bir şeyler bulursun. Emeğini karşılığını alırsın. Allah nasip eder inşallah sana da. Bayram kardeşim mutlaka sen e-mail atmışsındır bana. E-maillerim bende vardır. Bak son zamanlarda hatta İbrahim abi var burada devamlı e-mailleri atar. Yoğun olarak e-mail bombardımanına tutan bir abimiz. Onun e-maillerine bile bakamıyorum yani. Gerçekten bakamıyorum. Son zamanlarda yoğunuz. Bayağı bir yoğunluk var. Ondan dolayı fırsat bulamıyorum. Bak böyle fırsat bulduğum zamanlar dün işte bir önceki gün mü dün mü ne yayın açtım. Fırsat bulduğum zaman onları yapıyoruz. Ama ben sizin e-maillerinize mutlaka bakarım. Çünkü e-mailler kaybolmuyor. E-mail çok olduğu için e-mailler kaybolmuyor. Sen bana tekrar e-mail yaz. Hakkım bende kalmasın. Bak Bayram kardeşim yazmışsam da onlar bende vardır mutlaka. Ben dün de bahsettim. Özel birkaç tane kitabım var. Geçici olarak bilgi amaçlı aldım bu tılsımlarla, büyülerle bilmem nelerle alakalı. Onlara fırsat bulduğum zaman onları da okuyorum. Size de bu konuyla alakalı hatta yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir tane daha hatta önümde bir tanesi var burada. Şimdi buradan da bir şeyler daha konuşacağız. Bunlardan bir şeyler daha ben size söyleyeceğim. Gerçekten çok faydalı bilgiler var. Gerçekten çok faydalı bilgiler var. İnanarak yaptığın sürece bu yazılanların, bu harflerin, bu şekillerin, bu hesaplanarak her şey yapılan bu gücün gerçekten faydasını göreceksiniz. Yani bu işi ya işte bu yazıdır, yazıyla ne olur, bu işleri yapıyoruz, ediyoruz. Hani yakıyoruz işte ne bileyim tütsüsüdür, buharıdır, bilmem suda eritmesidir, işte suyu bilmem nereye serpmeleridir falan filan. Bu gibi şeyler nasıl olur falan diye düşündüğünüz zaman olmuyor zaten. Yaptığın işi kendin inanmadıktan sonra olur mu? Hatta kimler gelmiş onlara da bakayım.
Şöyle de yapalım. Ne demiş? Bir şey soracağım. Oturan bir kartal işaretim var. Sosyal medyadan nasıl ulaşabiliriz? Sosyal medya derken şimdi Cevat kardeşim bak e-mailim benim var dedim ya, o e-maili sen bana yaz. Gereken bilgilerini bana bırak. Telefon numarandır, e-mailini zaten atacaksın bana. Senin sosyal medyalarını da bana yaz. Nasıl seni bulacağımı. Ben seninle iletişime geçeceğim. Bir bakayım nedir ne değildir senin durumun, tamam mı? O kartal işareti de genelde böyle sarp kayalıklarda falan olur. Ön tarafı açık olur kartalın baktığı yerler. Genelde bu mezardır. Roma mezarıdır. Roma dönemine aittir bunlar. Ben sana bütün bilgileri vereceğim. Sen bana e-mail'e yaz. Hani üstün körü böyle ben sana cevap vermek istemiyorum yani. Şimdi şöyle yaptık. Demiş cevap aynen ben de öyle kanka diyor. Cevap aynen ben de öyle kanka. Resul kardeşim. Resul kardeşim hoş gelmişsin. İbrahim abim gelmiş. Hayırlı akşamlar demiş. Eyvallah İbrahim abi hoş gelmişsin. 1,5 ton altınla yakalandı diyor. Hiç olmazsa var bizimkiler gibi elinde bir tane parayla yakalanmamış hiç olmazsa. Onun zevkini çıkartmış yani. Helal olsun. Millet 1,5 ton millet 1,5 ton şeyle yakalanıyor altınla. Bizimkiler bir tane parayla veya hiç parasız elinde bir tane kazma var diye yakalanıyor. Çok garip. Resul kardeşim ben seni tanıyalım mı? Neredensin? Ne iş yapıyorsun? Biz genelde böyle birbirimizi burada hep tanırız. Bir abi kardeşiz yani hepimiz. Elimizden geldiğince hem muhabbet ediyoruz hem böyle bir bildiğimiz bilgiler birbirimize veriyoruz. Hem zaman geçiriyoruz. Böyle hani zamanla zaten sen de görürsün anlarsın. Çoğumuz birbirimizi biliriz yani. Arapça Osmanlıca yazılı harita var elimde diyor. Ee, Şimdi Arapça Osmanlıca harita belki de gerçektir. Belki de gerçektir ama harita en çok sahtesi bulunan şey hani definecilikle alakalı haritalardır. En çok sahtesi bulunan şey çünkü aceleden hemen yapılabilir bir şeydir. Anlatabildim mi? İnşallah sahte falan değildir. İnşallah gerçektir. İstiyorsan onun da normalde gerçek haritaları fotokopi falan çektiğin zaman normalde fotokopi çıkmaz. Anlatabildim mi? Yani güzel çıkmaz. Hatta bazı yerlere hiç çıkmaz. Ama sen yine de istiyorsan onun resmini falan çek. Bana at bir bakayım bakalım nasıl bir şeymiş. İnşallah elindeki inşallah sahte falan değildir ve ileride de sana faydası olur. Çoluğuna çocuğuna artık ailene faydası olur inşallah. İbrahim abi bak Mikael kardeşim diyor ki hoş geldin diyor. Ha, cevap vermişsin zaten hemen. Arkadaşlar şöyle bir şey yiyeceğim de. Daha yeni eve geldim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz böyle açım. Bir tatlı var. Bir tatlı ayıp olmasın. Türkiye'den tatlı getirmişler. Tatlı yiyorum. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
Dedim abi çalıştığımız yerde büyü var. Bunu nasıl bozarız diyor. Şimdi Bayram kardeşim bütün büyüler aynı değil. Bütün büyülerin etkileri de güçleri de muhafaza ettikleri de hani bekçilik yaptıkları malzemenin neyse işte hiçbir şey aynı değil. Bu yüzden nasıl bozarız dediğin zaman önce onun hakkında bir bilgimiz olması lazım. Nedir ne değildir. Bir işlem yapman lazım. Bir şey görmen lazım. Bir şey hissetmen lazım. Karşı taraftaki yani bir şeyi anlaman lazım. Büyü var da ne büyüsü? Büyü hepsi aynı olmuyor. Bir dünya büyü çeşitleri var. Ben Ankara'dayım diyor. Üniversite öğrencisiyim. 26 yaşındayım. Tarih merakım var. Define hazine ile ilgili alanım diyor. Çok güzel Resul kardeşim. Sağ olasın Mikael kardeşim. Tamam Cevat kardeşim sen at e-mailini. Eyvallah Resul kardeşim sağ olasın sen de. Yiyenden zarar gelmez. Yemeyen insanlardan zarar gelirmiş. Eyvallah. Börükhan da gelmiş. Ben geldim diye cümleten. İyi akşamlar dostlar ve kardeşim. İyi akşamlar. Hoş geldin kardeşim. Böyle boş olduğum zamanlar o kitaplara ben kafayı biraz ona taktım biliyor musun bu kitaplara? Şimdi aman. Hatta yine böyle bir şeyler ben okuyayım sizlere bunlarla. Tabii bu dinlediğimiz zaman buradan gelip geçiyor. Normalde görsel olarak da paylaşmam lazım ki öyle yapıyorum zaten. Ama en azından hani buradan dinlemeniz için çok değişik şeyler var ya. Yani öyle bir şeyler var ki karşı tarafı böyle mahvedeceğin şeyler var yani. İnsan Allah göstermesin kötü bir insanın eline denk gelse bu var ya. Oturduğu yerden bazı şeyler var. Karşı taraftan da bir şeyler alınması lazım. Yani karşı tarafın da bazı şeyleri lazım. Onunla oluyor. Bazı şeyler var. Hiç onların haberi olmadan yapılan şeyler var. Kendin yapıyorsun mesela. Çok güçlü çok şeyler var yani. Allah'ın kerem hoşuma. Horoz videosunu banttan mı gelecek göster demiş. Horoz videosu normal video olarak gelecek. Yayınlanacak. Şimdi onun aslında daha bazı şeyleri var. Detayları var. O detayları ben size şöyle yapacağım. Bu biraz daha uzun detaylar. Yani bu konuyu anlamanız önce lazım. İşte ne yapmanız gerekiyor? Ben videoda anlatmadığım bazı şeyler var. Onu da ben şimdi söyleyeyim size. İzleyecek olanlar için bir ön bilgi olsun. Şimdi orada gerçi anlatıyorum da anlatmadığım konu şu. Kısa biraz öz yaptık. O yüzden anlatmadığım konu şu. Şimdi orada diyor ki mesela bir hafta önceden diyor o bulduğun horozu ki horoz nasıl olacak, işte rengi nasıl olacak, ne olacak hepsini ben anlatıyorum. Onu diyor bir hafta önceden bulduğun zaman o horozun bir hafta boyunca işte ne yapacaksın her yanına gittiğin zaman ne okuyacaksın yediği yemeğe, içtiği suya işte ne okuyacaksın falan filan hepsini onlar göstermiş ama onları ben orada söylemedim onları. Onları daha sonra ben bir şeylerde paylaşırım. Videonun açıklama kısmında paylaşırım onları. Çünkü çok uzun. Çok uzun. Onu ben hepsini anlatmaya kalksam bir de konuşma, seslendirme yapsam belki hatasız otomatik okuduğu için seslenme belki acele olur ama ben anlattığım zaman biz de biliyorsunuz arkadaşlar insan konuşurken illaki bocalıyor, illaki yanlış telaffuz ediyorsun. İşte u falan diye geçtiğimiz zaman da böyle bayağı bir uzun oluyor. 2-3 saatlik video oluyor. Bizim insanlarımız biliyorsun çok meraklı. Hemen defineyi bulma peşindeler yani bir şey böyle beklemiyorlar. Video bile izleme şeyleri yok mesela insanların. Onlar define bulmak için uğraşıyorlar işte sabırsız insanlar ki boşuna uğraşıyorlar yani. Demek istediğim onları da ben videonun daha sonra açıklama kısmından paylaşırım. Ama ön bilgi olarak izlersiniz onu.
Soru seni yok yazmıştım diyor. Hoş geldin diyor. O demek ki yok. Demek ki acele etmişsin İbrahim abi. İşleriniz nasıl bu arada arkadaşlar? He, bir de Bölükhan kardeşim. Ne diyeceğim? Balık tutmakla alakalı bir şey var biliyor musunuz? Aklıma sen geldin hemen. Birkaç tane bir şey var da hatta ben onu neredeydi bir not almıştım. Dur hemen bakacağım ona. Neredeydi? Heh. Yok bu değil. Böyle. O kadar çok şey var ki burada. Hangi ne demiş? 23. Hemen bakalım. Şimdi önce onu bulalım bakalım. Neredeymiş? Neredeymiş? Ha, bak o maddelerden bir tanesi tabii ki işte ne bu bir dünya maddesi var. Şu an 18 kaç maddeymiş bu bakayım. 21, 22, 23, 24, 24, 25, 27, 8, 28 madde. Ama sadece sana Börükhan sadece sana Karamsal kardeşim aleykümselam hoş gelmişsin. Özcan abi hoş gelmişsin. Aleykümselam. Tamam ben hatta sana anlatayım oradan atarım. Bak diyor ki burada diğer maddeleri okumuyorum bak sadece bir tanesini okuyorum sana. Bir kurşun levha diyor bak bir tane kurşun levha. Kenan kardeşim merhaba iyi yayınlar demiş. Merhaba kardeşim hoş gelmişsin. Bak şimdi diyor ki bir kurşun levha üzerine diyor. Bunu tabii çeviri yaptıktan sonra bunlar çıkıyor. Çeviri yapıldı bunlara. Bir demir kalem bak bir demir kalem veya diyor bir çivi ile Bismillahirrahmanirrahim yazılıp bir balık ağına birkaç bir şey daha var. Onlar da var. Onlar biraz uzun. Onlar yazılıp diyor. Onlar balık ağına diyor. Rapt edilirse yani bağlanırsa diyor. Biiznillahü teala çok balık tutulur ve seyyad yani balık tutan avcı diyor. Yani avcı ziyade istifade eder diyor. Kurşun levha üzerine diyor. Demir kalemle veya işte çiviyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim yazacaksın ve birkaç bir şey daha var. Onları da yazacaksın diyor. O ağa tutturacaksın diyor. Balığa attığın ağa diyor. İnanacaksın ama tabii bunlara. İnanmadan yapılan hiçbir şey tekrar ediyorum olmuyor arkadaşlar. Buna kalben inanacaksın. Bir dünya şey var neydi? Bak burada bak mesela kötü hani gördün mü kötü şeyler de var. En böyle kötülerin içinden en şeyini okuyayım size. Zararsızını. Yani kurşun levha diyor. Kurşun levha. Ben sizin yapabileceğiniz şeyleri okuyorum. Bazıları mesela var çok teferruatlı. Şimdi bak bir şey daha var. Gerçi hani sadece böyle bir şey yapmayacağınızı bildiğim için okuyorum tabii. Bakın.
Şimdi bak, herhangi bir şeyin 14. maddesinde bu yazıyor. Diyor ki bak, bir kale, yani bir kale düşünün. Bir hisar, yani eski isimde bir hane, mesken veya herhangi bir yerin diyor. Harap olmasını istersen, yani yok olmasını, birbirine girmesini, dağılmasını istersen diyor. Bakın bu yani yapmamamız gereken bir şey. Sadece hani diğerlerinin içinden en zararsız olduğu için okuyorum. Her şey var burada çünkü. Bir bal mumu diyor bak. Bir bal mumu üzerine yukarıda yazılı olan diyor. Yukarıda bir tane şey var. Yazılıyor değişik şekillerle alakalı. Yazılı olan diyor. Hayır hatemini ve yine bir bal mumu üzerine de şer hatemini yaz diyor. 2 tane var. O da şudur diyor. Altta yazıyor zaten. Sonra bakın sonra harap olmasını istediğin mahallin diyor bak. Bozulmasını, yok olmasını, dağılmasını istediğin yerin diyor. Eşiği altına gömüp diyor. Üzerine hamam bulaşık suyundan diyor. Bak biraz dök diyor. Hamam bulaşık suyunun ne olduğunu biliyorsunuz. Orası ebedi olarak harap olur diyor mesela. Ve işte o yazılanlar, o şekilleri falan filan var. Onları söylemediğim için bir sorun olacağını sanmadığım için okudum. Onları göstermiyorum ben size. Hani çünkü biz iyi niyetli insanlarız. Ama bazen insan sinirleniyor birisine. O galyane geliyor. Hani insan oluyor sonuçta. Ve onun tam tersini, öyle bir şey yapılmışsa nasıl bozulur? O da var. Tamam Cevat kardeşim. Böyle köşeyi döndün diye de. Ama adamın da işi o yani. Seviyor balıkçılığı. O da gerçekten onun için bir define yani. Cevat kardeşim tamam ben ona mutlaka bakacağım. Hatta tesadüfen öğrendiğim diyor yer yakınında öğrenmiş yakınında öğrenmiş o yer kazı yaptım kiliseymiş yakınlarında papaz mezarı olduğunu anladım. Ağırşak isimli taş buldum. Ağırşak isimli taş buldum müzeye verdim Roma'dan diyor. Roma'dan kalmış bu delikli yuvarlak küçük bu kil taş ama zaman ve imkan olmadığından devam edemedim. Uzun zamandır öyle kaldı. Define papazın eşyaları mezarlarında diyor. Çok güzel yerdesin. Orada olmak isterdim. Bu bilim beni aşar diyor İbrahim abi. Bizim hazinemiz balık İbrahim abi. Dünyada en helal ekmek avcı ve çiftçinin elde ettiği paradır. Aracısı yok diyor. Abi kötü şeyleri söyleme. Bunu bile anlatmam. Kötü abi demiş. Define bulmak kolaylığını anlat demiş. Şimdi tabii ben o yüzden söylemiyorum. Şimdi bunların yazılan şekilleri bilmem nelerin içine yerleştirilen simgesel şeyleri var. Harfleri yani bir şey üstünden gidiyor bunlar. Onu söylemediğim için onu kimse yapamayacaktır zaten. Yani bunu ben anlattığım şekilde zaten kimse bir şey yapamaz buna. Ama aklımda aslında biz de insanız ya. Böyle hak edenler var aslında. Öyle düşünüyoruz da. Mesela kimseye böyle yapılmaması lazım yani. Bak mesela başka bir şey var. Bak başka bir şey var mesela. Ne demiş bu? Bunu arıcılık da helal diyor. Bize çay yok mu diyor. Çay var tabii ya. Çay olmaz mı? Çay var da şimdi yani gelmen lazım.
Şimdi bak, bir zalimi diyor veya bir muzir yani herkese zararı dokunan bir zatı diyor. Bakın, mahvu helak etmek istersen bir mum al diyor. Bak, bir mum al diyor ve bir ne demiş burada? Nahıs saatte diyor. Meskür hatemi şerifi, yani bir saatte diyor hatemi şerifi, yani şer hatemini diyor. Şer hatemini ve o helak olmasını istediğin zatın, o muzır olan insanın ismini o mumun üzerine yaz diyor. Ve huddami buna tevekkelu ya huddam hazihil esmai bihelaki filan filan ibni filan diye, yani 12 kişinin ismini söylüyorsun. Hiyel ecel diyorsun diyerek müekkel ettikten sonra mumu yak diyor. Ateş mumun üzerindeki isimlere ulaşınca o zalim, o muzir kimse helak olur. Biiznillahü teala demiş. Çok ilginç şeyler var yani. Şu içine yağmur suyu ve bu suyun içine yanmış ve yanmamış odun parçaları atıp kazdığımız yere döktüğümüzü gördüm. Rüyada kitapta bununla ilgili bir bilgi var mı veya senin bilgin var mı bu konuda demiş. Bir kap içine yağmur suyu ve suyun içine yanmış ve yanmamış odun parçaları atıp kazdığımız yere döktüğümüzü gördüm demiş rüyada. Kitapta bununla ilgili bir bilgin var mı bu konuda diyor. Şimdi burada da mutlaka bir şeyler vardır. Bunu yani çok sayfalı bir kitap. Bunların içine hepsine bakmam lazım. Bir de yazılmış ve karışık yazılmış. Yani onu arayıp da bulmak biraz mutlaka bir şeyler vardır onun gibi. Yani şu an bilmiyorum. Bak mesela diyor ki, bak burada cin ve şeytanın musallat olduğu diyor. Üzerine düştüğü ve sataştığı bir adamı diyor. Onların tesallutundan, onların sataşmasından kurtarmak istersen diyor. Bak. İsmi azamın hayır hatemini o musibete uğramış olan adamın alnına yaz diyor. O dediği şey burada var tabii. Neyi yazacağınızı yaz diyor ve Ya Rab, bu esma-i şerife hürmetine bu adamı halas buyur diyor diye dua etmekle beraber azimeti şerifeyi oku diyor. Buradaki o şeyi. Biiznillahü Teala halas bulur ve kurtulur diyor. Azimeti şerifi aşağıda gelecektir diyor ki, ben burada baktım, bayağı uzun. Bayağı uzun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane satır. 15 tane satır. Ne demiş? Burada Kenan kardeşim, Deniz Bey, ben kendi tapulu arazimde 2,5 metre boyu 20 metre eninde 5 tane parmağı andıran el gibi ancak yumruk şeklinde bir taş bulduk diyor. 20 metre aşağısında ise öküz başı gibi bir işaret var. Nedir ki diyor. Usta, bizim ilimden uzaklaşıp başka dala gidiyor. Bizler daha çıraz, birinci ilmi öğrenemedik diyor. İkinci ilmi öğreneceğiz. Bu tılsım bizi aşar diyor. Yok, bu İbrahim abi, bu aslında zor bir şey değil. Yani hevesli olan aslında öğrenir. Bir sıkıntı olmaz. Ve bu işi şöyle söyleyeyim sana, hani şey için yaptığın zaman, hayır için, güzellik için yaptığın zaman bence bir şey yok. Kötü değil yani. Başka ne varmış bak.
Bakın gönder bana. Kenan kardeşim gönder resimleri. Tamam mı? E-mailden gönder bana. 2,5 metre boyu 20 metre eninde 5 tane diyor. Gibi ancak yüksek 20 metre aşağısında demiş. 2 metre demiş orada. Böyle şey doğal olacak diyor. Kenan sıraya gireceğin sana sıra biraz zor gelir demiş. İbrahim kardeşim. Sadece Allah'ın nasibine göre ekmek yeme aracılığı da sayabiliriz ama hile yapmak mümkündür. Benim dediğim hilesiz, hurdasız emek av önüne çıkar, avlarsın, av atarsın ya gelir ya gelmez diyor. Buna hile karışmaz diyor. Evet. İbrahim abi sana yazdım demiş. Define işleri çözümü önce onun bir talebi olarak öğrenelim. Ondan sonra o eğilime yatay geçiş yaparız. Şimdi bu benim size söylemiş olduğum şeyler de bu defineyi bulmayı kolaylaştıran bir dünya şey var ama. Hani bazen bazı şeyler var ki burada bizim yapacağımız o işler, o uğraş, o hammallığı yapmıyoruz da onun üst geçidinden geçiyoruz hemen karşıya. Yani aşağıdan vadiden uğraştırmıyor bizi. Bazı şeyler var mesela bunları öğrenmen lazım. Bu işi yapmak istiyorsan illa kazma kürekle olacak diye bir şey yok. Bazı şeyleri böyle atlaman lazım. Zaman kazanacaksın. Bunları bilmek lazım. Bak mesela kötü şeyler değil. Bunlar ben sana okuyayım. Bir şeyler daha var. Şimdi bu ölen yerinde kilise etrafında büyük tılsım var mı? Bilmem. Kilisenin üstünde toprak yığılmış. Toprağın içinde abim bir sürü mezar hepsi Roma kilise zenginleri kazdığım mezar da rastgele seçtim diyor. Vallahi süper bir yerdesin yani. Keşke senin olduğun yere olmayı herkes ister yani. Senden zor fırsat bulur arkadaşlar diyor. Bir kere doğru söylüyor. Daha iyi demiş. Makine niyetle kullanırız diyor. Makine niyette tabii ki kullanırsın ama dijital veri de alacaksınız. Dijital veri olduğu zaman daha böyle bir güzel oluyor. Şimdi diyor, bir insanın celbini diyor bak. Bir insanın celbini. Yani gelmesini arzu edersen bu şer hatemini diyor ve o gelmesini istediğin zatın kişinin diyor ismini temiz bir kağıt üzerine yazıp diyor cin tırnağı denilen şeyle diyor tebhir ettikten yani tütsüledikten sonra diyor rüzgara as diyor ve aşağıda yazılı olan azimeti oku diyor. Aşağıda yazılı olan Cenab-ı Allah'ın izni keremiyle süratle gelir diyor mesela. Diğer bir suret bu hatemi bir kağıda yaz ve etrafına ve semai ve tariki Süre-i Şerifesinin hurufu mukatta ile yani tek harf olarak yaz diyor. Sonra muvafık bir saatte güneşin bulunduğu tarafa as diyor ve azimeti 21 defa oku. O gelmesi arzu olunan diyor. O celbi istenilen şahıs biiznillahü teala gelir diyor. Ne diyor bu mesela?
Bir de bir şey vardı. Ben onu sizlere söylemek istiyorum. Arada yazılanlara da bakayım şimdi. E-mailden sana ulaşabilir miyiz abi demiş. Resul kardeşim e-mailim bak yukarıda var, ben sabitlemişim. O e-mailden ulaşabilirsin bana. Allah, horozla aradım fakat bir kere denedim. Bir daha deneyemedim. Çünkü horoz bulmak zor diyor. İbrahim abi, dediğim gibi yani biz tabii kendimizi bile bazen hissedemiyoruz. Ama içten içe ona inanmıyoruz. Hani bir deneme amaçlı yaptığımız için inanmıyoruz. Gerçek anlamda inanmadığın zaman yapamazsın bunu. Ve bunu tekrarlaman lazım. Ta ki inanana kadar. Yani kendin ne kadar da inandım desen, kendini kandırsan öyle olmuyor. Vücudun bütün zerrelerin, aklın, kalben inanman lazım buna. Öyle bu işler öyle kolay olsaydı herkes yapardı yalandan. Şimdi abi bende dedektör görüntüleme var. Alan taramayı pek kullanamıyorum. Bilgi paylaşır mısın diyor. Sen dediğim gibi sen bana bak, bütün şeyleri yaz e-mailden, oradan ben sana gereken neyse söyleyeyim. Burada şimdi uzun süre. Fazla zamanımız yok. Ha, bu arada fazla uzatmayacağım bu geceki yayını. Arkadaşlar bilginiz olsun. Çünkü yarın biliyorsunuz yolcuyum. Yola gitmem gerekecek. O yüzden fazla uzatamayacağız. Her türlü horoz olmuyor. Bu konuya vakıfım. Bende bunun özel muskası var diyor. İbrahim dayı arazide horoz gibiyimdir diyor. Evet. Hikaye konuyu biraz aç diyor. Ha. Ne demiş burada? 243. 143. Şöyle yaptık. Evet, şimdi ne demiş? Horoz olayını deneyecek olursan haberim olsun. Bazı teknik konular var, o amaçla söylüyorum diyor. Mikail, senin yaptığın adestesi bakır çubukla mı diyor. Allah razı olsun kral demiş. Adamsın sen de, sevdim abi demiş. Şimdi şöyle bakıyoruz. Evet. Bir şey daha vardı. Onu ben size hemen bulayım.
demişler. Şöyle Resul kardeşim, eyvallah kardeşim. Kendisinin kim bakar çubuk mu ağaç dalına odaklanıyor mu? İbrahim'le ben direkt Uğur'un kitabı mı? Elindeki. Yok kardeşim, ne Uğur'u ya? İnşallah bize Uğur getirir de. Öyle oradan buradan duyma, yazılan, yalandan kitaplar değil. Bak sen herhalde dün şeyi izlemedin. Ben şu anda Avrupa'dayım. Ondan sonra burada bizim tanıdığımız asli Yahudi olan ve Müslümanlığı, Kur'an'ı olsun her şeyi böyle ezberlemiş, hafzetmiş. Her şeyden bilgisi olan, hatta kafayı bu işlerle sıyırmış. Özellikle eskiden yapılan büyülerle, tılsımlarla alakalı çok bilgisi olan bir insanın kendi bilgilerini kitaplaştırdığı bir şeyi verdi bana. Geri getirip vereceğim. Bana vermedi tabii. Ondan sonra tabii ki önce bunu böyle bir kafamızda harmanlayalım ki ön bilgimiz olsun ki daha sonraki verecekleri bir üst seviyeye atlayabilelim, anlayabilelim. Ben bunu bile zor anlıyorum. Öyle bir şeyler var ki burada. Bizimkiler oradan buradan duyduğu şeyleri yazmışlar. Paylaşmışlar. Bilmeyenler, insanlar alıyorlar işte. Bu satılmaz. Yayın evi yok. Kendinin bilgileri yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir şey daha vardı. Ben onu demiş. İsrail'den vardı. İrsal etme ve söz buyurma diyor. Ne demiş burada? Ötekine daha sonra bakarız. Evet. Bak şimdi ne diyor? Bunlar hepsi bir çevirmeyle, yani çevrilmiş halini ben okuyorum. Normalde bu İbranice yazılan kendinin eliyle yazdığı İbranice yazılan bir kitaptır bu. Kendi için yapılmış yani. Kimseye de vermez. Bizim aramızda değişik bir ilişki var. Sağ olsun. Beni seviyor. Bayağıdan beri hani içlerindeyim. Kendilerinden kabul ediyorlar sağ olsunlar beni. Şimdi bak burada ne diyor? Bak. Hüddam irsal etme, gönderme diyor. Gayipten sesler duyurma hususunda diyor. Bak diyor ki hüddam irsal etme, gönderme ve gayipten sesler duyurma hususunda diyor mesela şu anki okuyacağımız şey. Önce bir yazılanlara da bakayım. Demiş. Ben de saya bakayım diğerleriyle uğraşmıyorum diyor. Ben dahi tercihim krom çubuk. Tunç heykel olsun sarıdan daha değerli olmaz mı? Ben onu hikaye muvaffak oldun mu demiş. Radiestezit insan direkt sarıya gider diyor. Oğlun kitabı bilgi üzerine yazılmış işaret ve tılsımlar diyor. Yok. Ya olabilir Cevat kardeşim de bizim o bildiğimizin hani o tarz kitaplar değil bunlar. Onun adı kitap. Bizimkilerin yazdıklarının adı kitap da hep oradan burada duyma şeyleri yazmışlar. Gerçek şeyleri yok yani. Ben onların hiçbir tanesine inanmam. İşimde olmaz. Yani öyle şeyler. Ben bu işin ilmini bilen, eskide hiçbir yere satılmayan sadece ailevi yani dinsel olarak gelen bilgileri kendi yazmış buraya. Kendi dinlerine alakalı. Aynı zamanda da İslam'a
İslam'ın içindeki olabilecek şeyleri. Mesela bizim orada bir dünya Ermeni olsun, Yahudi olsun bilmem neler var. Alıp gidiyorlar her şeyi. Zor uğraşıyoruz. Adam gelip nokta atışı yapıyor gidiyor. Biliyor çünkü ilmini çözümünü. Bak, diyor ki gayipten işte huddam irsal etme diyor. Gönderme ve gayipten sesler duyurma hususunda diyor mesela aşağıdaki şey. Bunları tabii birkaç kere okuyup anlamam lazım. Ben size okuyayım. Meşru bir maksat ve meramı icra etmekten diyor. İmtina eden diyor bak. Yavaş okuyorum. Çekinen. Bir kimseyi o işi icra etmeye mecbur etmek için hüddam, irsal etmek ve hafiften sesler duyurmak diyor. Murat edildiğinde diyor. Yapılması gerekenleri bu ilimlerinden diyor bazıları aşağıda belirtildiği şekilde izah ediyorlar diyor mesela. Mesela bak pazar gününden başlanmak üzere diyor bak. 3 gün oruç tutulacak ve her gece aşağıda yazılı olan kısım 1000 defa kıraat okunacak diyor. Yani diyor pazartesi gecesinden başlanılarak salı ve çarşamba geceleri okunacak. Ve okuma esnasında fine çiçeği tohumu yakılarak diyor bak. Fine çiçeği tohumu yakılarak buhur edilecek diyor. 3. gece biiznillahü teala matlub hasıl olur. İsteğin olur diyor. Ve hüddam niyet olunan kimseye giderek onu icbar eder diyor. Bazı kelimeleri anlayabilmemiz gerekiyor. Çoğu şeyler anlaşılmıyor kelime olarak burada mesela. Eski kelimelere çevrilmiş çünkü. Ona zor durumlar gösterilir diyor. Onu zor ve güç hal ve hareketlere sevk etmek suretiyle diyor, okuyan kimsenin meram ve maksadını icra etmeye mecbur kılar diyor. Ve dolayısıyla bu aşağıda yazılı olan duayı okuyan kimsenin biiznillahü teala matlubu hasıl olur diyor. Okunması icap eden kısım da şudur diyor. Aşağıda yazılmış burada. Bakın başka bir şey daha var. Ben onu size okuyacağım. Şimdi birilerini sevmediğiniz kişileri bir yerden oldukları yerden başka bir taraflara göndermek için, gitmelerini sağlamak için şey yapmak için böyle şeyler de var. Çok ilginç şeyler var burada yani. Bir insanın gizli sırlarını öğrenmek için gereken şeyler var. Kendi kendine sana söylüyor. Hiç farkında bile olmuyor. Hı. Bak mesela dil bağlamak için diyor. Karşı sen ne dersen de hep adam tamam diyor. Böyle bir şey var mı ya? Bakalım. Öyle çok konuşan insanlar var. Bari hiç olmazsa bunları sustururuz. Neymiş? 79. Evet. Bu arada şeyleri de okuyayım ben. İnşallah devam ediyor. Bu işçilik önemli. Kazma demir yerinden kırıldı elimizde diyor.
Bilmem abi, işçilik bende sorun olmaz. Kuyumcu gibi çalışırım, yeter ki göreyim örneğini diyor. Kitap olmasaydı biz de kurtulamazdık belki de diyor. Mikail, sana tavsiyem önce işaretin dilini bileceksin. Yani ne anlam ifade ediyor, yönü neresi olduğunu bileceksin. Daha sonra yüzey araştırmayı bileceksin diyor Cevat. Ne kitabı bu, ne oldu, niye kurtulamazdınız belki de orada artık, orada diyor kanka diyor. Resul, Mikail altın aramak için altın alıyor mu diyor, ağzına altın alıyor mu diyor. İbrahim dayı, ben direkt üstten alıyorum eğitimi, ülkede ikinci bir kişi bulamazsın diyor. Dayım, bulamazsın diyor. İbrahim dayı altın alıyor. Sarkaç tutarken soru dahi sormuyorum. Aparatı tutmam yeterli oluyor diyor. Mikael, senin yöntemin yanlış, anlama, bana göre boş diyor. İbrahim dayı, algılaman imkansız zaten, boşa kafa yorma. Yorma bana diyor. Resul, tılsımlı gömü var. Orada biz toprak üstünde koruyabildik kendimizi. Koruduk demiş. Cevat kardeşim, nasıl tılsım vardı? Nasıl korudun? Ne yaptın? Mikail, bakır çubuk boşluk buluyorum. Bunu biliyorum diyor. Mail adresine gönderdim. Mail adresine gönderdim resimleri. Başkan demiş. Eyvallah Kenan kardeşim, bakacağım ben onlara. Mikail, kafana ütüledim, özür dilerim. Çubuk kişiye göre değişir İbrahim dayı. Ya iyi kurtulmuşsun. Gömü işi tehlikeli, tılsım vardır. Bana da bir şey olmadı Allah'tan. Öyle sizin gibi kurtulmuşum. Benim küçükken oynadığım yerde gömü var. 28 yaşında bir işe merak saldım. 29 yaşında ilk bulduğum gömüyü çaldırdım. Güvercin işaretiydi diyor. Bu işaretleri çözsana saç ektiren demiş. Söz, ben bu işlere uğraşmıyorum. Aslında ama ayrı bir heyecan veriyor, ama bu definecilerin neredeyse tamamı fakir diyor. Yediler beni tarlayı kazdırmaktan, mitap düştü. Evet. Araştırarak bulduğum gömüler var. Ermeni hocam dedi ki, gömü bulduğumda arkadaş çevren dağılır, tek kalacaksın demişti. O zaten genel, onu kimin söylediği o kadar önemli değil. O zaten genel bir şeydir. Fal bakanlar, burçla uğraşanlar, böyle yalandan hocalık yapmaya çalışanlar önce bir şey alırlar. Eğitim alırlar. İnsanların, genel herkesin başına gelecek şeyleri ezberlerler ki konuştuğun zaman tutsun diye. Zaten sen parayı bulduğun zaman yanındakiler dağılacaklar. Çünkü ilişkilerin bozulacak. Kendinden dolayı da bozulacak ilişkilerin. Yani eski halde olmayacağın için düşmanların çoğalacak. Eskiden seni sevmeyenler dost olmaya başlayacak. Yanına gelecekler. Sen de bunları anlayacaksın. İlişkilerin tamamen kopacak. Apayrı bir dünyaya gireceksin. Bu genel olarak bir şeydir. O sana dediği şey yani sadece sana olan bir şey değildir. Bu gibi falcıların konuşmalarıdır bunlar. Böyle benim çok tanıdıklarım var, arkadaşlarım var. Bu gibi boş işlere giderler, para verirler, fal baktırırlar mesela. Onlar öyle bir güzel eğitim alırlar ki, bunların eğitimleri var. İnsanlarla konuştuğun zaman konuştukların herkesin hayatından kesitler içersin ki tutsun diye. İnsanlar sanıyor ki sen sadece benim başıma geliyor. Halbuki adamlar genel konuşuyorlar bunları. Her neyse. Mesela ben akşam 5 gibi dere kenarında halı üstünde küçük bir kız önünde birkaç küp olacak kadar altın vardı. O altınlarla oynuyordu. Korktuk, kaçtık demiş. Şimdi neyse, ben bakacağım, şu şeye bakayım hemen. Böyle yapalım.
Hı. Demiş şöyle okuyalım bunu. Resmen akşam ya. Onu kovmazdınız zaten. Definenin sahibidir kanka. Alsaydınız eğer tılsımı bozmadan ne olurdu kim bilir. Cevat kardeş gerçek mi bu söylediğin diyor. Ben de öyle düşünüyorum. Derenin diğer tarafında toprak içinde bir tünel buldum. Girişi bir uçurumda diyor. Hızdan getirmen lazım Cevat. Koyuyorlar gemileri muhtemelen orada diyor. Bunun ismi yok. Dedim ya bunu hani bir yayın evi falan basmamış. Bunu kendi o kişi kendinin bilgilerini kendi yazmış. Yani böyle satılan böyle bir kitap değil bu. Yani bana da vermedi zaten. Hani ben sadece okuyorum. Dedi ki senin en anlayabileceğin ilk başlangıç seviyesi dedi bu kitaplar. Al dedi bunu oku. Eğer ki buradan anladığın olursa biraz kafan yatarsa anlamaya başlarsan ondan sonrakiler bakarsın ben sana gösteririm dedi. Çünkü ötekileri şu an okusan hiçbir şey anlamazsın dedi yani. Çünkü bir işi öğrenmen lazım ki hani birisi bir şey dediği zaman o işi bileceksin ki hemen hangi konudan bahsediliyor anlayasın ya bu da ona benziyor işte. Bakayım şöyle diyeyim. Ne demiş burada? 330. Öyle şeyler var ki ben buradan hani size onu okuyamam. Yani öyle şeyler var ki yani gerçekten bizim insanlarımız şimdi burada biz izleyeceğiz. Belki biz yapmayacağız ama bizden sonra da bunu izleyecekleri için insanların onlar yani yapacak insan çıkar yani. O yüzden evet. Ha bu arada şey söyleyeyim. Kim yazmıştı ya saç ektireceğim diye. Benim saçla bir sıkıntım yok. Ben böyle mutluyum ya. Saça gerek yok. Ama olsa da tabii ki iyi olurdu yani. Evet.
Ne demiş? Evet. Bu arada yazılanları da bir okuyayım. Okuduğum kitap onu yazmıştık. Sosyal medyadan ulaşın, video atayım sizlere, bir tılsımlı şans eseri videoya çektik bile demiş. 35 derece sıcakta havada tek bulut yok. Yağmur pıtır pıtır yağdı kısa süreli diyor. Cevap genelde malın üstündeysem yağar ve sadece oraya yağar diyor. Sosyal medya ver bana at bakalım diyor video Cevat kardeş. Çok tırsarım o işlerden. Bizim rahmetli imam okurdu dedim. Ben de cin var mı dedi. Sende akraba evliliği var. Açık havada yağmurun bir nokta yağdı. Çok görürüz. Yaz günleri Cevat kardeş diyor. Mikail aynen öyle haklısın. Selamünaleyküm demiş. Sibil kardeşim aleykümselam hoş gelmişsin. Üç harfler denizde de geziyor mu? Gemide çalışıyorum. Denizi geçemezler diye düşünüyorum demiş Kenan kardeşim. Ondan sonra Burukhan da denizde. Aleykümselam Sevil demiş. Uçarak giderler Kenan. Resul uçuyorlar diyorsun. Cinler bedensiz enerji varlıkları enerjilerini altının manyetiğinden alındığı söylenir diyor. Aynen uçabiliyorlarmış havada. Sana mailden işaret göndermiştim. Seni hiç görmedin demiş. Şimdiye kadar belki sen ne demiş? Hayırlı mı olursun demiş. Sağ ol demiş. Sivil kardeşim ben bakacağım senin e-maillerine. Çok e-mail var. Yani böyle üst üste biniyorlar. Tamam mı? Ben sırayla hani ilk gelenden başladığım için atlayıp da en sondakine baktığım zaman şimdi olmuyor. Adam beklemiş o kadar mesela. Ama sen yazmışsan ben mutlaka bakacağım. Fazla zamanımız zaten olmuyor. Olduğu zamanlarda yani cevaplayabildiğim kadar cevaplıyorum. Şimdi yalandan sırf cevap olsun diye bir şeyler yazmak da istemiyorum yani o yüzden. Senin varsa e-mailin ben mutlaka bakacağım ona. Cevap altından mı enerji alıyorlar cinler? İbrahim Bey pasif kaldım bugün. Birinci ilmi öğrenirken tılsım beni aşıyor o bakımdan sessizliğim demiş. Sağ ol demiş. Beklerim. Eyvallah ben bakacağım. Evet. Kanalı söyleyebilirsin. Evet.
Arkadaşlar öyle şeyler var ki yani ben şimdi burada onları sıkıntı olur yani. Her zaman bakamıyorum böyle sizlere beraber yayın açtığım zaman bakabiliyorum. Çünkü hep işlerimiz var. Orada buradayız. Ne demiş mesela burada? Burada da öyle bir şeyler yazılıyor ki arkadaş, hem şekilli hem her şeyin her harfin bir yeri var yani. O adam zaten bana demişti ya, böyle bunu fazla böyle kafanı takıp devamlı bunlara şey yapma dedi, yani böyle kendini çok verme dedi. Evet. Neymiş burada? 139'dan peki. Evet. Bu işler sıkıntılı ya. Bu okudukça daha çok sıkıntılı olaylar görüyorum burada.
Neyse. Bunları daha sonra bakacağız. Şimdi burada bayağı yazılmış, bakalım. Çok güzel enerji altına alıyoruz. Sayılarda kuyumcu var. Oradakine ki kalmışlar. Üç harfliler enerji altından alıyorlarsa diyor, her yerinde kuyumcu var. Dağdakine mi kalmışlar diyor. Ben direkt profillik eğitimi alıyorum diyor. Sizin kullandığınız çubuk şeklindeki alan tarıma dönüyor ya. Malzemeyi görünce marka modeli yazar mısınız diyor. Enerjiyi altından alıyor diye arkadaş söylüyor. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Cin suresi var. Bu arkadaşın okumasını tavsiye ederim diyor. Of oldun mu diyor. Sana yazmadım İbrahim abi. Anladım diyor. Eğitim devam ediyor İbrahim Bey. Evet ya da hayır Mikail demiş. Bence dostum bak. Bu işlerin sonu yok diyor. Bana cevap Özdemir'e mesajım diyor. Mikail senin bildiğin eğitim bana göre boş diyorum. Ama hoca teknik konulara girmiyor diyor. Hakkı'nın verdiği aldığım eğitimi ülkede birkaç kişi biliyordur. Mikail senin gittiğin okul bana göre boş diyor. İbrahim. Bir gün uzaylı yakalarsam ilk hazine bulan alet alacağım. Ellerinden her arkadaşımıza da yardımcı olacağım söz. Bence sence değil diye. Kitaba bakacağım diye bizi unuttun diyor. Yok unutmadım İbrahim abi. Ben zaten daha artık kitap biraz çok baktığın zaman şey yapıyor, böyle ne diyorlar ona, alışkanlık yapıyor. Biraz o yüzden kitabı şu an boş verdim. Evet. Ne demiş? Sizler ne yapıyorsunuz? Başka arkadaşlar, böyle iş güç, Türkiye'deki bu depremden dolayı son durum nedir? Var mı bir gelişme? Yani son durum nedir? Yurt dışında ne kadar da takip etsen et, sadece haberlerdeki söylenen yalanları dinliyorsun. Orada olmadığın için gerçeği bilemiyorsun. Siz orada olduğunuz için gerçekleri siz biliyorsunuz. bir dahakine canlıda 50-99'luk tespit kafada kavuk göreceğiz herhalde. Dostum bu kitap işlerinden diyor. Olabilir yani, ne olmasın. Biliyorsunuz en güzel şöyle söyleyeyim, en güzel iş, en güzel para kazanma yöntemi dini kullanarak milletin iyi niyetini sömürüp para kazanma yöntemi. Doğru mu? Birkaç gözyaşı, birkaç böyle bir pis sakal, ondan sonra kafana böyle bir sarık, ondan sonra yalandan birkaç tane yalana böyle mühlet alıyorsun. Anladın mı? Oh tamam. Gelsin paralar. Zavallı milleti uyutuyorsun işte. Yapılmıyor mu bunlar? Yapılıyor. Ama biz öyle bir şey yapamayız ya. Hoca talebe yetiştirsene, millet dağlara çıkacak. Talebe yetiştirirse millet dağlara çıkacak. 10 numara iş diyor. Ülkedeki tüm tarikatların yaptığı bu diyor. Ver ayarı İbrahim dayı.
Onu diyorum yani. Yalandan insanların iyi niyetleri, işte inançları kullanılıyor. Milletin düştüğü zor durum kullanılıyor. Milletin arzu ettiği, düşündüğü, işte istediklerini bildikleri için o yönde böyle bir konuşma, o yönde bir böyle bir davranış sergileniyor. Ondan sonra yanındakiler de işte diğer insanlardanmış gibi böyle işte yaptık, geldik, ettik, şu durumdayız, şöyleyiz, böyleyiz, işte inanıyoruz, öyledir, iyidir falan filan. Milleti böyle bir galayana getiriyorsun. Ondan sonra yok şu kadar bağış, yok şu kadar şöyle yaptığın zaman şöyle oluyor, şöyle sevap kazanıyorsun. İşte şunu şöyle şu parayla şöyle yaptığın zaman elinde şunlar olacak, sen şöyle olacaksın falan filan yalandan. Ondan sonra adam elindekini de kaybediyor. Ondan sonra ne zaman ki anlıyor ki artık bu işler boş, iş işten geçmiş oluyor yani. Her zaman yok o bağışı, yok bu bağışı, yok şuna yardım, yok buna yardım, yok Allah rızası içinmiş, yok bilmem ne içinmiş. Ulan ne için topluyorsun parayı? Millet için. Millet zaten yanındaki aç. Sen ondan niye alıyorsun? Ona versene. Ya milletin beyni yok ya, ben onu anlamıyorum yani. Neymiş? Allah için yapıyor musun? Lan Allah sana beyin vermiş ya. Allah için yapıyorsun diye bir şey mi var? Allah sana beyin niye vermiş? O yaptığın şey bana geliyor mu, gelmiyor mu? Senin yaptığın şey bana ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Diye düşün diye yapmış. Sen onu ne olacak ki? İşte yaptım, ettim. İyilik yaptım, sevap kazanacağım. Belki de sevap kazanacaksın. Şimdi bir şey yapacaktım da yine yapmıyorum yani. Bu arada şöyle bir Yusuf abinin de başından bir şeyler geçmişti. Ee, Onun böyle çok komedi şeyleri var başından geçen. Anlattı bana. Gülmekten yerlere yattım ben. Diyor ki benim bir arkadaşlarım var diyor, işte arkadaş çevrem var diyor. Beni zorla diyor bir yere götürdüler diyor, böyle cami gibi. Ama cami değil yani, böyle namaz kılınan bir yer, işte bir binanın alt katı. Ondan sonra ben hayal versem başkaları gibi kanal dolaşmam. Benim sevdiğim dostum bu kanal, ben orada burada kanaldan kanala gezen biri değilim demiş. Alınma İbrahim dayı, latife yapıyor demiş. Vallahi Mikail ile İbrahim abi vallahi olmasalar var ya. Şimdi dedi ki ya binanın altına getirdiler beni falan dedi, böyle bir tane alt katı yani cami gibi yapılmış. Güya işte yani tarikat yani böyle. Arkadaşlarım var dedi. Ben de mecbur kaldım gitmeye dedi. Şimdi o her şeye giriyor böyle. Her topluluğa giriyor çünkü öyle bir adam o. Kıramadım dedi. Ondan sonra bu akşam 12'sinden yayınlanacaktır biliyorum diyor. Vallahi varsa şeyse bu yayınlanacaktır ama yoksa da yarın yayında olacaktır. Ondan sonra şöyle söyleyeyim. Neyse gittim diyor, oraya namaz kılıyoruz diyor. Diyor namaz kılıyoruz diyor, böyle şey yapıyorum diyor, duruyorum diyor. Oradaki namaz kılan diyor kuş gibi fırır diye önüme geliyor diyor. Ondan sonra gidiyor başka bir tarafa gidiyor falan. Değişik değişik şeyler oluyor. Ben anlamadım diyor öyle. Bir şey de diyemiyorum diyor. Ondan sonra resmen geri beni sıkıştırıyor bazen diyor. Yani böyle değişik değişik şeyler anlatıyor. Anlatması çok farklı tabii onun. Sizin de duymanızı isterdim. Ama bu konuyu bir daha açacağım. Diyor ki bana, hani burada anlatırsam o arkadaşlarım da beni izlerse diyor ayıp olacak diyor şimdi onlar. O yüzden de bir şey demek istemiyorum diyor. Bana anlatmıştı. Komedi yani.
İbrahim abi, böyle birbirimize laf ataraktan daha ne diyorlar ona, heyecanlı oluyor. Bir insan bir sevmediği bir insanla laf atmayı bırak, hiç muhatap bile olmaz, konuşmaz. Bir insan bir insanla ne kadar muhatap oluyorsa demek ki kendi tarafından da onun tarafından da hani bir samimiyet olduğundan dolayı bunlar oluyor. Tılsımlı yerde Abu Dayla diyor. Orada biz şunu anladık. Onu çözemedik tabii. Yani sonuçta o olan şeylerden sonra ben şunu anladım. Orada sıkıntı var ama gerçekten güzel, hani beklenilen bir malzeme var orada. Ve orası da tılsımlı. Gidip de millet, zaten bizi oraya götüren arkadaş dedi ki buraya kimleri getirdim dedi. Kimler geldi, kimler gitti. Hiç kimse bir şey yapamadı dedi buraya. Sonuç yok yani. Orada tılsımlı orası gerçekten, hani bekçileri de sağlam oranın. Herkes gidip de bir şey yapamaz orada yani. Bizim başka yerde işimiz olmaz diyor. Ünlüsüz bağın ürün derilmez diyor. Büyük sıkıntı var. Malzeme sahibini bekliyor diyor. Yani şimdi doğru yani. Şimdi tılsımlar yapıldığı zaman tabii ki hepsi farklı yapılır. Ve hepsinin gücü, bekçileri hepsi farklıdır. Hepsinin de şifresi farklıdır. Yani onu alacak kişi, kişinin söyleyeceği veya yapacağı şeyler farklıdır. Mesela o adam onu yapar, her şeyi yapar ne gerekiyorsa ve der ki, mesela örnek veriyorum, hani örnek veriyorum. Der ki o bekçiye, onu yapan kişi, işte bir gün bir kişi gelecek, işte gözü kör olacak, ondan sonra bir ayağı topal olacak, ne bileyim felçli olacak, geldiği zaman sana şöyle diyecek diye ona söyler. O aynı zamanda bir şifreleme yöntemi. Hani askerde parola var ya, onun gibi. Ve o gerçekten o kişi ve işte şunu yapacak falan diye böyle söyler yani. Onun yapacağı, görünümünü, yapacağı şeyleri söyler. Ve o kişi de oraya gittiği zaman aynı şekildeki kişi aynı şekilde şeyleri söylediği zaman hiçbir şey yapmasına gerek yok. Parolayı söylediği zaman hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan o malzemeye rahat bir şekilde ulaşır. Başına da hiçbir şey gelmez. Ama diğer insanlar, sen şimdi mevzide nöbet tutuyorsun, bir tane parola var. O paroları bilmeyen kimse senin için düşmandır. Vur emri var mesela. Bu da bunun gibi. Tabii bunun yapılış yöntemleri farklı. Yapılış yöntemleri farklı. Malzeme sahibini bekle. Belki yapay dereden bir şey alabildiğini bilirdiniz diyor. Derede hiçbir şey yok. Biz hiçbir şey, hani derede ileriki tarafları zaten böyle dikenlik bilmem ne olmuş üstü, ama derenin alt tarafı zemini sıvama, kademe 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 yapma bir şey zaten. Mutlaka oralarda işaret falan da vardır ama orada araştırma yapayım desen adam gibi bir araştırma yapılması lazım ki orada da insanlar var. Onun hemen yolun hemen üst tarafında ev yapılmış. Önceden ev yoktu. Sıkıntılı bir yer yani orası. İşte 5 kilo dinamit keşke öyle olsaydı, öyle olmuyor. O zaman biz uçup gideriz oradan yani. Ee, Birkaç tane deve işareti var. Ben de nasıl başlarım size diyor. Bak yukarıda ben sabitlemişim, e-mail adresim var. O e-mail adresimden bana yaz, bana ulaş. Elinde bir şey varsa gönder. Her zaman anında bakamayacağım. Biraz gece gece bilirim ama sen yine de bana gönder. Müsait olduğu zaman bakıp yazarım sana. Zakir kardeşim, sana söylüyorum. Cüneyt Karataş kardeşim gelmiş. İyi yayınlar abi. Eyvallah kardeşim, hoş gelmişsin Cüneyt kardeşim. İbrahim abi, sen
Sen bir makine almıştın değil mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Dursun abi miydi yoksa o? Bir makine almıştı. Hatta bir yere gidip bir video çekip bana atmış. Dursun abiydi ya. Hı. İbrahim abi sende makine var değil mi? Elinde. Şimdi şöyle silah, bıçak, tüfek, tabanca bu gibi şeylerden korkarlar. Onlar. Hatta dikkat ettiysen e, sana şöyle söyleyeyim. Hani biz şey deriz, gece yattığı zaman böyle insanları bazen nefesini darlatıyorlar. Üzerine çömelir, çöker, nefesini darlatır böyle. Nefes aldırmaz. Biz karabasan deriz mesela. Biliyor musunuz onu bilmiyorum. O da bir nevi odur işte. O yüzden bu gibi devamlı aynı zamanda böyle olanlar şöyledir. Onlarla bir şekilde bilmeden onları rahatsız etmişler, irtibata geçmişler. Bir şey yapmışlar, o da ona musallat olmuş. Aynı zamanda bu musallattır bu. Bunlar için böyle olmasın diye yattıkları zaman rahat yatabilmeleri için yanında tüfek falan koyarlar mesela. Tabanca falan koyarlar, bıçak koyarlar ki bana yanaşamasın diye. İğne koyarlar mesela. Bunların gerçeklik payı var. Bunlar tabii detaylı bir şekilde konuşulması lazım öyle. Ama gerçeklik payı var bunlar. Hayır psikolojik değil. Şöyle İbrahim abi sen gerçekten güzel bir yerdesin bu arada. Onu ben sana söyleyeyim. Bak her şey zaten sen var. Bu işi de biliyorsun. Hiçbir şey söylememe gerek yok. Oralarda bir araştırmanı yap. Devenin oturduğu yere bile bakabilirsin. Oturuş şeyine göre. Karşı tarafında olan emarelere de bakabilirsin. Zaten her şey sen dediğin gibiyse çok güzel. Devenin işte hörgücü var mı? Kaç tane hörgücü var? Bunlar da önemli. Ondan sonra bunlar psikolojik değildir. Mesela sarı hastaları vardır. Sarı hastaları direkt sarı hastaları kolay iyileşmezler. Hatta hiç iyileşmezler. Doktorlar falan hiçbir şekilde onlara bir şey yapamaz. Doktorlar ana hap verir, iğne yapar falan filan. Bu işler özellikle bu sarı hastası da bu gibi cinlerle irtibatlı bir şeydir. Ve bunun da bu kitapta hatta özellikle bu kitapta bu hastalık için ne yapılması gerekiyorsa o da yazıyor birkaç tane madde olarak. Şöyle demek istiyorum. Ee, Bu psikolojik değil. Eğer ki normal kendini bilen bir insandan bahsediyor. Kendini bilen bir insan olmadığı hallerde bulunuyorsa, anormal bir durum olduğunu düşünüyorsa bunun üzerine gitmen lazım. Bu karabasan dedikleri şey yalan değildir. Bu gerçekten vardır. Ee, Yani ondan kurtulma yolları da vardır tabii. Ama bunun bana boş verirsen falan ileride daha da sana uylar bu. Yok araziye çıkınca aletleri boş değil aslında İbrahim abi. Adam gibi alet elinde olacak. Makinen olacak, güveneceksin. Hani bu araba gibi. Arabanın mesela diyelim ki torku, çekişi, beygiri çok olacak ama normal yolda normal hızla gidebilirsin. Ama lazım olduğu zaman o elinde o güç olacak. Gaza bastığın zaman böyle yolda kalmayacaksın. İstediğin yere gideceksin. Bu da onun gibi. Elinde makinen olacak en güçlüsü. Gittiğin zaman istediğin gibi kullanacaksın. Öyle belirli yere kadar gücü olan, çekmeyen, yalandan adı makine olanlarla gittiğin zaman tabii ki hammallık yaparsın. Başka bir şey olmuyor. Cüneyt kardeşim, dedektörü sen ne istiyorsun? Dedektörleri biliyorsun, yüzeysel. Yani benim görüşüm bak, benim görüşüm açık alanda çekimi mesela diyelim ki 1 metre, 2 metre, 3 metre çekim gösteriyor sana değil mi? Bu normal alanda ben sana şunu söyleyeyim 1 metre. 1 metre maksimum kralı. Kralı sana şey yapar. Alttaki malzemenin de çok büyük kütlesi olacak ki 1 metre, 1,5 metreden çeksin sana.
O da gidip de sana denk gelecek hali yok herhalde. 1 tonluk 2 tonluk kütleler. Doğru mu? O yüzden e, detektöre fazla güvenme. Ha, yüzeysel arama yapacaksan tek tekçi plajda üstte yüzeysel tek tekçiliksen detektörler işini görür. Ama öteki türlü detektörlerden hayır bekleme. Yalandan çok şeyin üstünden gelip geçersin ama alamazsın. Boşuna yani 20 bin ona vereceğine üstüne birkaç kat daha ekle. Adam gibi bir yeraltı görüntüleme al. İbrahim abi mantıklı düşünüyorsun bak. O tabi araziyi görmeden, orada keşif yapmadan, gidip çıkıp bakmadan bu işler boş. Ancak konuşursun. Ama mantıklı düşünüyorsun. O murç olan kayanın altında da olabilir. Oradan çünkü birbirine geçiş var dedin ya. Mantıklı düşünüyorsun. Sadece orayı bilen, orayı gezen, işte o şeyler hani o coğrafyada bulunan böyle bir tahmin yapabilir. Bak Börük Ağam doğru söylüyor. Ben de onu söylüyorum. Oraya gitmeden, orada bulunmadan, kendi gözünle, kendi mantığınla böyle hani kafanda bir şey oluşturacak şekilde orayı gözetlemeden bir şey söylediğin zaman yanılırsın. Yanlış olur. Karşı tarafa da yanıltırsın. Ama sen orada bulunmuşsan ki bu işleri biliyorsun. Bak dediğin gibi de olabilir. Anladın mı? O Çakılı Yanı dediğin yerin orada da hani bir iki tane mahzen olabilir. Küçük mezar olabilir. Ondan sonra devenin kendi oturduğu yerin altında da olabilir. Bakış yönünü işte her şeyi ona hesaplaman lazım. O coğrafyada. O coğrafyayı bilmen lazım yani. Evet abi 1 metre 2 metre derinlik diyor. Benim balık attım sana gördün mü e-mailden demiş. İbrahim abi e-maillere bakma imkanım olmadı. Zakir kardeşim bir tane e-mail atmışsın. Bildirimi geldi bana ama bakamadım. Yani bakma imkanım şu an yok. Daha sonra bakacağım. İyi oyma falan sormuyorlar. Demiş boşuna yorulma diye düşündüm İbrahim abi. Şimdi bu arada saat kaç? 19.08 ona geliyor. Yakında o videoda başlar. Birazdan o videoda başlar. Onu da izlerseniz. Basit anlatım yaptım. Hani onu çok uzatmak istemedim. Onun birkaç maddesi daha var. O birazdan yayınlanacak videonun. Birkaç maddesini de hani onlara ekleyip daha sonra onları da size söylerim. Bir de videonun açıklama kısmında diğer yazılacak duaları, süreleri işte neyse ayetleri ben yazacağım. Açıklama kısmında onlar olacaklar. Şu anda içeri bahsetmedim çünkü çok uzun. Bilginiz olsun orada. Sadece bir şeyi ben yazdım. Kısa bir şey var onu yazdım. Geri kalanını açıklama kısmında yapacağım onları. Şimdi ben balık dediğimde bir şey anlatayım İbrahim abi. Ondan sonra da yayını toparlayalım. Şimdi ben Karadeniz'de bir yere gittik. Çok yüksek bir zirve bir yere. Zamanında yerleşim olmuş bir yer. Yerlerin ismini şu an vermek istemiyorum. Dinleyenler var çünkü. Bir arkadaşımızın işte kayınpederi diyeyim bizi götürdü bir yerde bir işaret var dedi. Kabartma balık işareti var dedi bana. Gittik. Arabayla nereden baksan 1 saat gittik. Ondan sonra çantalar yüklendik. Patikadan, dağların içinden neredeyse 1 saat, 1,5 saat gittik. Üstümüz başımız ter böyle yani felaket oldu. Mahvolduk. Gittik.
Neyse, evet, kayanın yan tarafına balık işareti var, kabartma. Şimdi balık şöyle durduğunu farz edin. Hafif ön böyle yere doğru bakıyor. Yerinden baktığı yerden hafif böyle bir ırmak gibi bir şey var ama 20-30 metre ilerisinde çok büyük bir dere var. Merkezi dere var. Vadinin içinde. O derenin hemen yamacında böyle aynen böyle bir tepe var. Aynı balığın şeklinde olan bir tepe var. Balığın üstündeki o ne diyor ona böyle kanatlar olur ya üzerinde çıkan solungaç işte ne derler ona solungaçları mı kanatları mı ne diyorsunuz? Yüzgeçleri mi işte ne? 6 tane mi 7 tane mi? Onu unuttum. Şey var balığın ağzı açık şekilde o tepeye bakıyor. Ben tabii o zamanlar gittik. Elimizde hiçbir şey yok. Sadece keşif için gitmişiz. Yanımdaki arkadaşlara dedim ki bak şu balığın duruş istikameti karşı taraftaki duran tepeyi gösteriyor. Derenin hemen yamacındaki sıfırındaki tepeyi. Ve o tepenin yapısı aynı balığın yapısı. Sadece kafası ile balığın kafası ile kuyruk kısmı tepe öyle bir yapılmış ki aynı balık gibi sadece kuyruğuyla kafa tarafı belli değil. Ama derenin gidiş istikametine göre hesapladığımız zaman şimdi balık derenin akışına da gider, tersine de gider. Orada da tepe öyle bir yapılmış ki kafa tarafı veya kuyruk tarafı belli değil. Ama üzerindeki tepenin üzerindeki köklü taşlar balığın üzerindeki o ne diyor ona kanatlarını andırıyor. Kanatlarını andırıyor. Kuyruk tarafına doğru kanatları biraz böyle hani eksik ama üst tarafına doğru kanatları kafasına doğru gitmişti mesela. Tepenin üstüne de baktığımız zaman öyle kafa tarafını o şekilde tespit ettik biz. Dedim ki burada bunun içinde bir şey var ama bunun dere tarafından giriliyor dedik yani buna. O şekilde tespit yaptık. Sonradan birkaç sene sonra ben gittim oraya bir şey yapmadık tabii oradan ayrıldık. Oraya yol gitmiş. Yaylalara yol gidiyor ya hani bize iyilik yapıyorlar ya yaylalara yol gidiyor. Sonra da bakıyorsun ki elin Arap'ı gelmiş orada oturuyor. En güzel yerlerde. Neyse şimdi ona girmeyeceğim. Yol gitmiş. Yol giderken tam onun oradan geçmiş. Ve benim tanıdığım kişi de kimse bulamasın diye o işareti yok etmiş zamanında. Ama biz biliyoruz. O tepe gibi balığa benzer tepe gibi olan yere adamın biri ne diyorlar ona dağ evi yapmış. Dağ evinin bir tarafı tepenin içine doğru biraz girmiş şekilde yapmış. Anladın mı? Yani adam bu işi biliyor ya da tesadüfi yapmış. Ama tesadüfi yaptığını ben hiç tahmin etmiyorum. Çünkü balığın kafa tarafına doğru olan kısmına yapmış. Hani tepenin böyle ovallığı var ya ovallığını almış. Güya tepenin içine biraz yarısını sokmuş. Ya onun içinden ileride çalışma yapacak ya da yapıyordur. Gidip de içine bakma imkanım olmadı. Çünkü yolun yanında durduk gittiğimiz zaman. Dedim ki adam benim ya bunu biliyor ya da bilmeden tesadüf yapmış ama tesadüf yapılacak bir iş değil yani. Adam tam yerine gitmiş şeyi kurmuş. Mesela ben olsam onun evin içinden ilk kafama göre çalışırım. Çıkartırım toprakları günler böyle yavaş yavaş oradan giriş yaparım. İçini komple öyle şey yaparım. Yani adam da onu öyle yapmış mesela. Ne oldu bilmiyorum. Bulmuşlar mı bulmamışlar mı ama hala bir şey bulduklarını sanmıyorum. Kolay bir şey değil yani. Birlikte bu halayı olmaz. Ne alsam kaldı tezi hakim kanalında demiş. Anladım diye demişti bir eşi. Bilen ben bilmem demiş. Size fotoğraf gönderdiğim domuz kafası oturan Zakir kardeşim az önce ben e-mailden bildirimini aldım da fırsat olduğu zaman bakacağım. Evde oturan ayı göz işareti delikli altı ve benzer fotoğraflar var. Gönderdim gördünüz mü diyor. Şu an bakmadım ama bildirimini almışım dediğim gibi daha sonra bakacağım. Balık zıplama pozisyonunda pulsuz diyor. Bu arada arkadaşlar şeyi yavaş yavaş da şeyi kapatalım çünkü o diğer video başlayacak. O videoyu da izlersiniz bu arada. Tamam.
Bu arada ondan sonra işte uygun bir zamanımızda tekrar yayın yapacağız inşallah. Şimdi yayını kapatalım istiyorsanız. Bu arada Allah'a emanet olun arkadaşlar. Her şey için sağ olun, var olun. Tekrar görüşmek üzere diyorum. İşleriniz rast gitsin. Şansınız açık olsun, rızkınız açık olsun. Kazasız, belasız, çok güzel, çok mutlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde hayat diliyorum herkese. Hepimiz için cümleten. Her zaman böyle beraber olup muhabbet edelim inşallah. Hiçbir sıkıntımız olmasın. Sevdiklerimizle, sevenlerimizle beraber Allah uzun ömürler versin hepimize. Hiçbirimizin sevdiğimizin, hiçbirimizin yokluğunu göstermesin, üzüntüsünü göstermesin. Çünkü çok şeyler yaşıyoruz, çok şeyler yaşadık. Bazı şeyler de yaşanmadan bilinmesi lazım. Ve birbirimizin de değerini bilelim diyorum arkadaşlar. Boşu boşuna birbirimizin kırmanın anlamı yok. Hayat çok kısa. Bugün varız, yarın yokuz. Her şeyi düşünmemiz lazım. Sadece bu dünyayı değil yani. O yüzden yarını da düşünmemiz lazım. Bu dünyanın öteki tarafını düşünmemiz lazım. Birbirimizi kıracak hiçbir şey yok aslında. Birbirimize tahammül etmeyi bilmemiz lazım yani. Karşımızdakini olduğu gibi kabul etmeyi bildikten sonra hiçbir sıkıntı yok. Çünkü hiç kimse bizim gibi değil. Mutlaka farklılıklar olacağı için karşındakinin de senin gibi olmasını beklememek lazım. Onları o şekilde kabul edersek hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi. Görüşürüz diyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Sağ olasınız, var olasınız tekrar. Bir dahaki canlı yayınımızda, videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Herhangi bir şey olursa yorumlardan yazabilirsiniz, e-maillerimden yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben yine videolarda olsun böyle arada sırada video yapıp gelen talepleri doğrultusunda paylaşmaya çalışacağım. Görüşmek üzere diyorum tekrar arkadaşlar. Hayırlı geceler hepinize. Sağ olasınız, var olasınız her şey için.